burada tanıştık biz Halit'le. Evet. Seksist bir yerden olmasın dediniz ama öyle bir cevap bekliyorsunuz. Sorunuzdan öyle anlaşılıyor. Beklemiyorum. Mesela Tuğba'nın uykusu geldi müziği vardı. Tuğba'yı bir toparlayalım. Şurada sigara paketi göreyim odaya girmem falan öyle biriyken ilk defa sigara Evet. içtim. Ve sürekli hani Sürekli. Özellikle yenen yemekler var mıydı? Hani sürekli... Yemek mi? onu Yemek konuşmayalım. mesela. Yani şimdi biz karavanda yiyorduk. Böyleyiz böyle bir de Gerçekten yiyorduk. Halit'le sahnemiz var işte yemişiz yine. Yemişiz. Yediğimiz günlerden biri. Böyle yerde oturuyoruz böyleyiz yani ikimiz de. Ben diyorum ki Halit diyorum oturamıyorum. Hani sıkışıyorum konuşamayacağım. Benim bir Tuğba ayağım böyle durmasa. Durana karnıma. Biraz kendime karşı oynamış oldum. Bir kere ben ikisini de inanılmaz cesur buldum. Ben de sizi öyle buldum, bunu da itiraf edeyim. Merhabalar Hakan. Merhaba, Manolya. Şu anda senin yerinde olmak isteyen kaç erkek vardır haberin var mı? Aşk mı para mı? Para benim için hiçbir zaman önemli olmamıştır. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Gay misin? Ne alakası var ya? Sen neden yetişkin gibi davranmayı denemiyorsun? Genelde kaç dakika sürüyor? Sandığından uzun sürüyor. Benim bu hayattaki mottom ne biliyor musun? Göstereyim sana. Kabul et şu anda beni öpmek istiyorsun. Hayır hiç öyle bir niyetim yok. Ben istiyorsam. Sen sevilmek istiyorsun. Ama hiç sevilmeye ihtiyacın yokmuş gibi davranıyorsun. Merhabalar, evet Aysun Özde Başka Şeyler'in ilk program çekimi ve yanımda çok sevdiğim, çok değerli, çok kıymetli konuklarım var. Yapım da öyle çok kıymetli, yarın yokmuş gibi çok derin böyle felsefi bir dizi aslında, mini dizi. 4 bölüm arka arkaya izleyeceksiniz Gay'inde, hatta izliyorsunuz bu yayınlandığında. Ve elbette yanımda Halit Ergenç, Tuğba Büyüküstün ve Zeynep Günay var. Benim için heyecanlı bir çekim, hani bu kadar kaç yüz programdan sonra YouTube'da böyle. O yüzden benimle birlikte olduğunuz için, ilk programda yanımda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz biz Teşekkür ederiz. Sağ ol. Vakit ayırdınız ama yarın yokmuş gibi nasıl bir deneyimdi diye başlamak istiyorum. Çünkü çok gördüğümüz bir tür değil, tek mekanda geçiyor. Yani siz günlerce tek mekanda bir geceyi çektiniz. O günlerin sonunda da bize 4 bölüm olarak sundunuz. Dediğim gibi çok böyle akıcı bir dizi, yarın yokmuş gibi. Tuğba senden başlayalım istersen. Senin için nasıl bir serüvendi? Seni nasıl besledi? Benim için ilk defa böyle bir şey deneyimledim. Çok güzel, keyifli bir set ortamıydı zaten. Böyle buluşmuşuz, bir şey hadi yapalım demişiz ve herkes gelenin en iyisini beraber yapmaya çalışıyormuş gibi bir deneyimdi. Benim için şöyle bir farklılığı da vardı. Ben hayatım boyunca böyle alakasız bir şey söylüyorum ama böyle şurada sigara paketi göreyim odaya girmem falan öyle biriyken ilk defa sigara Evet. içtim ve sürekli hani Sürekli. bununla başlıyor değil mi şeyler? Böyle bir deneyimdi benim için diye. Ondan sonra Ama zor bir şey sigara içmeyen için, yani bütün herhalde 17 gün sürdüyse hani set 17 gün sigara içildi. tabii. Ondan sonra çok çok keyifli bir tamamen bambaşka bir sistemdi. Evet. Tabii Halit Bey'le de İstanbul Kırmızısı'ndan sonra tekrar birlikte çalışıyor. Evet ama 2017'den Halit'le sonra. çok yakın bir Orada çok planınız yoktu galiba. çok değil mi? fazla evet çok çekimimiz yoktu. Ayrıca zaten birbirlerine mesafeli iki Evet. karakterdi. Dolayısıyla öyle bir bireysel olarak da öyle bir tanışmamız çok gerçekleşemedi. Burada tanıştık biz Halit'le. Evet bayağı Aslında öyle ilk oldu. kez birlikte Aynen, çalışıyormuşçasına öyle bir hissediyoruz. Öyleydi. Öyle hava hissediyoruz. vardı. Öyleydi. Evet. Halit Bey, sizin için tek mekan olması, bu kadar uzun diyaloglar ve orada gerçekten bir siyaset yazarı, bir siyaset gazetecisi gibi böyle konuları da öyle, bakış açınız da öyle ve çok da iyi yazılmış bir metin bu arada. Türkçe'ye iyi uyarlanmış. Sizin için nasıl bir tecrübeydi tabii 17 gün aynı mekanda çekim? Çok keyifliydi. O mekan bizim evimiz gibi oldu 17 gün boyunca. Yani ufak da bir ekiptik zaten.
Yani dışarıdan kapının önünden birisi geçse hani o kim falan oluyorduk böyle içeriye veya baya böyle hani o kadar sanki orası bizim Sere bütün çalışma arkadaşlarımızın hepimizin böyle senelerdir yaşadığı inimizmiş de o ine birisi içeri giriyormuş veya kapının önünden geçiyormuş gibi Ya hissediyorduk. son gün Öyle bayağı bir şey. hüzünlendik. Oo, Hepimizin ayrıldık. böyle yüzü Tabii. düştü. Evet. Ne yapacağız? Hem karakterlerden ayrıldığımıza üzüldük bayağı. Hem birbirimizden ayrıldığımıza hem de mekandan ayrıldığımıza. Çok keyifli bir çalışma süreciydi. Yani bayağı hani bu incecik uğraş. Evet, sonuçta baktığınız zaman aslında 4 bölüme yayılmış bir hikaye. Fakat kısacık bir şey. Onu yani benim çalıştığım gerçekten herhalde en keyifli işlerden biriydi. Evet. Bu çok en keyifli işlerden biri deyince böyle ortalama bir yer gibi görünüyor ama bunun yeri ayrı, öyle söyleyeyim size. Yani. Evet. Tamamen hep ayrı kalacak. Çok keyifliydi. Aslında izleyici de hani sizin bir ara verdiğiniz neticede nasıl bir yapımla geri döneceğinizi merak ediyordu. Dolayısıyla enteresan bir yapımla Güzel dönmüş oldu. Çok oldunuz. bence Güzel çok oldu. keyifli. Zeynep'le de çalışmak müthiş bir şey yani. Ay, Tuğba'yla da sizinle öyle. Yani inanılmaz güzel bir enerji çıktı ve hani iyi bir oyun ortamıydı. Atölye gibiydi. Değil mi? Evet, Zeynep? evet öyle. Atölye gibi. Hı hı. Oturduk, girdik, çalıştık. Güzel bulduğumuz tekleri çektik. İşte ve hani Maestro Zeynep'le öyle bütün seti o kadar çok özür dilerim şimdi ben şey yapayım ama yani bütün setin herkesin enerjisini, herkesin o günkü duygu durumunu, her şeyi kontrol eden ve bütün işi götüren en tepedeki maestro. Gerçekten çok Öyle. müthiş bir insan Zeynep. Ya, Onunla çalışmak çok teşekkür ederim. keyifliydi. Yani şey çok ilginç mesela Zeynep'te. Hani hem karakterleri manipüle ediyor, hem onları kontrol ediyor, hem Tuğba ile Halit'i kontrol ediyor oyuncu Tabii, olarak. Yani o da var. ikisini aynı anda yapıyordu. Bu arada görüntü yönetmeni de tabii sesçiydi. Onda bunda Evet. onları da. Maestro olmak kolay değil. Cinsiyetçi bir yerden bakmak istemiyorum. Bunu da böyle çok bu cümleyi kurmak istemiyorum. Çünkü yönetmenin ya da oyuncunun ya da ne iş olursa olsun kadın erkeği olmaz. Ama neticede sinema dünyasında, yani sinema dünyası erkek egemen bir dünya olduğu için bunu mecburen söylüyorum ama kadın yönetmenle, üstelik de Zeynep gibi bir yönetmenle çalışmanın farkı var mıydı? O maestroluk orada hani o kadın eli deyince biraz daha farklı olur ya. Daha yumuşak, daha naif ama daha aslında dominant da bir şey vardır ortada. Yumuşak güç gibi. Siz seksist bir yerden olmasın dediniz ama öyle bir cevap bekliyorsunuz. Sorunuzdan öyle anlaşılıyor. Öyle beklemiyorum. Ben şunu size Olabilirsiniz. söyleyeyim. Zeynep'le çalışmak gerçekten çok keyifli. Yani burada herhangi bir şekilde kadın erkek şeyine girmemek gerekiyor. Evet. Herkesin bir dünya görüşü var, bir şeyi var. Zeynep'in oldukça açık ve oldukça birikimli bir şeyi var. Geçmişi ve inanılmaz da bir fikri düşünce biçimi var. Dolayısıyla Zeynep çalışmak hani gerçekten çok keyifliydi, müthişti. Tabii Zeynep Hanım size de bu arada çok güzel bir cevap oldu yani hani Teşekkür ederim. ben öyle sormak istemedim ama siz çok güzel cevap verdiniz. Tabii Tuğba Büyüküstün ve Halit Ergenç. Neticede şu anda Türk sinemasının, Türk yapımlarının en çok beğenilen, en iyi iki oyuncusuyla çalışıyorsunuz. Biraz önce Tuğba dedi ya hem karakterleri hem de Tuğba ile Halit'i yönetiyor. Gerçi şöyle bir şey var. Ben şimdiye kadar Tuğba ile pek çok yapımda da röportaj yaptım. Halit Bey'le en son işte İstanbul Kırmızısıymış, uzun zaman olmuş. Ama hepsinde farklı sinerji vardır ama şimdi farklı bir enerji olduğunu ve çok keyif aldıklarını, çok inandıklarını, farklı bir şey olduğu için ayrı bir yere koyduklarını direkt hissediyorum söylemeseler de. Sizin için nasıldı? Hem böyle tek mekan filmi olması hem de Tuğba ile ve Halit Ergenç'le çalışmak. Bir kere ben ikisini de inanılmaz cesur buldum. Ben de sizi öyle buldum, bunu da itiraf edeyim. Yani Kolay değil tek Türkiye'de mekan. bu kadar hayran olunan, yurt dışından bu kadar hayran olunan, bu kadar isim iki oyuncunun sanki yani mesleklerinin en pik noktasındayken tekrar böyle bir öğrenci filmi gibi bir şeyi deneyimlemeye cesaret etmesi bence onlarla ilgili çok şey söylüyor. Bence birinci günden itibaren üçümüzü çok iyi anlaştıran şey buydu. Çünkü ben de hep merak eden, öğrenmek isteyen biriyim ama önünüze gelen işler size her zaman bu imkanı vermiyor. Ve özellikle sırtınızda bir isim ya da yaptığınız işlerin yükü varsa eğer biraz böyle fazla mükemmeliyetçi, hata yapmaktan korkan bir hale dönüşüyorsunuz. Biz daha birinci gün üçümüz kendi aramızda bunu yapmayacağımıza dair çok iyi anlaştık.
ve üçümüz de birbirimize güvendik. Yani herkes birbirlerine hatasını, zayıflıklarını gösterebilir. Ya biz burada deneyeceğiz. Hata da yapabiliriz, iyi bir şey de çıkabilir. Bundan gocunmayacağızla birinci gün anlaştık ve ben hani 30 yıldır bu sektördeyim. 20. yılda gireceğim yönetmenlikte. Böyle bir şeyde birinci günde anlaştığım hiç kimse olmamıştı. O yüzden ben ikisine de çok teşekkür ederim. Yani bu harika bir şey. Ve konfor alanımız zaten orada oluştu. Yani biz o birinci gün bu konuşmayı yaptıktan sonra artık hani tamamen eğlenmek, deneyimlemek, birbirimizi dinlemek, karakterleri anlamak, onlar bize ne söylüyor. Bakalım burada ya bu kadın erkek ilişkisi ne bu falan. Siz böyle diziyle ilgili ya felsefi bir dizi falan uzun monologlar var dediğinizde ben biraz korkuyorum. Çünkü bizim için onlar olurken böyle altta hep devam eden kadın erkek ilişkisine dair, efendime söyleyeyim aşka dair, cinselliğe dair, insanların zayıflıklarına dair çok güzel matematikler işledi orada. O satranç oyunlarının altında aslında bizim ince ince döşediğimiz ve iki oyuncunun oynarken çok keyif aldığı, benim böyle monitörde Allah'ım ne yapıyorlar şu an ya dediğim ve böyle take'ler bittiğinde birlikte dans ettiğimiz çok keyif veren dinamikler oluştu. O yüzden de hakikaten 17 gün bittiği zaman böyle ben şöyle hissediyordum yani Tuğba'nın evine gidiyoruz. Ben ve bir takım en yakın arkadaşlarım. Çünkü ekipte çok muhteşem bir ekibimiz vardı ve çok küçük bir ekibimiz vardı. Ve benim daha önceki işlerimde de birlikte çalıştığım yol arkadaşlarım, hepsine buradan selam olsun. Muhteşemler. Yani sanki böyle buluşmuşuz ya Tuğba geliyoruz sana falan demişiz ve Tuğba'nın evine gidiyormuşuz gibi bir histi benim için. O yüzden hani o 17 gün bitince galiba üçümüze özgü değil bu, hepimiz böyle bitti mi ya falan Bayağı öyle duygusuyla oldu. kaldık. Öyle oldu. Yani tadı damağımda kaldı. Benim için Evet. de yani gerçekten hani böyle hayatımın çok özel bir yerinde olacak yani çok tatlı bir iş. Çok da ben hep onu hatırlayacağım herhalde. Böyle Harit'le oynuyoruz ama emin değiliz, tamam böyle bitti. Bir de tek take'imiz bizim 8-10 dakika falan sürüyor yani. Uzun Tabii. olduğu Tabii için uzun. bütün geceyi çekiyoruz biz bir kerede. Böyle bitiyor, böyle Halit'le bakıyoruz, oradan Zeynep'i görüyoruz, tamam mı? Halit Geliyor. olmadı galiba. Olmamış, tamam. Zeynep geliyor. Böyle düşünüyor. Şimdi Ya da böyle diye- içeriden kahkahalar geliyor. Yani çekiyoruz, oradan kahkaha geliyor. Hadi devam. O tabii ki insana tatlıydı şey ya. mi diyor böyle. Keyifli. Tamam bir şeyler oluyor, hadi devam oradan. Gerçekten keyifliydi. Bir de hayatın bir tane oluş biçimi yok ya. Şimdi burada bir gece var. Bu gece mesela biz hep birileri sorduğu zaman nasıl çektiniz bu geliyor aklıma, bunu söylüyorum. Şimdi biz üçümüz burada oturuyoruz değil mi? Bunu tekrar çekmeye kalksak başka aynı lafları Ha, konuşsak tabii. bile başka bir Aynen, enerjiyle olur. tabii. Halbuki bizim bunu buraya gelişimize bağlamamız lazım. Onu da dün çektik. Dolayısıyla biz ta o gelişten bir daha geliyoruz ama başka türlü gelmişiz buraya. Olmamış, bir daha geliyoruz. Dünkü gibi oradan öyle kuracağız da buraya buna Aynen. hani dolayısıyla bu çalışmalar çok keyifliydi. Yani bir şey oluyor, olmuyor değil. Orada bir hayat yaşanıyor ama o yaşanan hayat dünkü hayat değil oluyor. Evet. Öyle şeyler de yaşadık, Evet. değil mi? Aslında zamanı ve Keyifliydi. mekanı durduruyorsunuz. Her gün 17 gün boyunca Evet. bunu yapmışsınız. Durdurup baştan durdurup Ya bir de baştan. şöyle bir şey olmasını da ben çok istedim açıkçası. Ben seyirci olarak pek tek mekan seyircisi değilim. Tek mekan iki oyuncu seyircisi ben şahsen değilim. Dolayısıyla hani bu iş geldiğinde mesleki olarak bana çok heyecanlı geldi ve tabii Tuğba'nın ve Halit'in onlarla birlikte çalışacak olmak da çok heyecanlı geldi. Ama şunu yapmak istedim. Seyirciyi Manolya'nın evine sokmak istedim. Dolayısıyla da orada şöyle bir orada da cesaretli bir tercih yaptık. Hiçbir kamera ekipmanı kullanmadık. Yani 2 sahne dışında bütün her şey omuzda çekildi. Bu da şu demek, yani 2 kamera full omuzda ve oyuncularımız 10 dakika oynarken kameralar da hiçbir saniye bile bırakmıyor ya da savrulmuyor ve mizansenleri hep takip ediyor. Tabii böyle olunca da böyle herkesin çok up ve sürekli konsantre olması gereken de bir ortam oluştu sette. Bir de ben şeyi de fark ettim, bilmiyorum size öyle geldi mi? Şimdi mesela normal işlerde kostüm değişiyor, saç değişiyor falan, aralarda boşluklar oluyor. Yani 10 dakika bir take çekiyorsunuz belki bir işte ama sonra bir yarım saat, bir saat falan boşluk oluyor. Burada biz hiç boşluk olmadan
7-8 saat çalıştık. Bu da Evet. çok acayip bir Evet, deneyimdi. acayip, Hiç evet. boşluk olmadan. Tabii. Yani dolayısıyla o da Eşsiz. seni böyle çok yüksek tutan ve sürekli adrenalin salgılamana sebep olan bir şey oluyor. O hareketli kamerayla çekme seyirciyi daha da çok bence yapımın içerisine çekiyor. Yani çok farkında olmadan biz farklı bir şey izlediğimizi düşünüyoruz. Bizi o anda ya da o sahnede tutuyor bence. Yani şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Evet, yani gerçekten de öyle izlediğim sahnelere bakınca ama o an ben bunun sihrinin ya da işte beni orada tutanın ne olduğunu evet, elbette ki çok güzel diyaloglar var ve kadın erkek ilişkilerini keşfediyorsun. İşte birbirlerini nasıl aynaladıklarını, birbirlerine aslında nasıl ters köşeye, aslında birbirine bazen hani crescendo oluyor, gerçekleşiyor. O diye kalıyorsun. O yüzden evet, hani felsefi ve uzun monologlar dedim ama hiç tek düze değil. Ay, O ne yüzden güzel, sürekli böyle yaşasın. inişli çıkışlı. Ama ben şeyi de merak ediyorum. Arkada dinlediğiniz müzikler, en çok ne dinlediniz? En çok hangisinde Neler dans dinlediniz? ettiniz? Hani birazcık böyle set arkasında da geçiyor. Çünkü aynı ev ve hep aynı yerde kalmış tabii. Aynı gecede kalmış Tabii. bile. Dolayısıyla biraz önce bir şarkı çalıyor mesela. Çok hoş bir şarkı. Ya müzik çok setimizde çok hayatımızın ortasında duruyordu. Yani işte hem duygu durumumuza göre hem işte çok uzun saatler çalışıyoruz. Biri düşüyor, ona göre bir şey açılıyor. Biri bilmem ne, ona göre. İşte çekeceğimiz sahnenin duygusuna göre birdenbire Halit'le oynamaya başlıyoruz. Bir bakıyoruz oradan Zeynep müzik açmış. Birdenbire müzik geliyor. Hemen mesaj Sonra geliyor tabii. diyaloglardan hemen önce gidiyor müzik. Evet, mesaj geliyor oradan hemen. Manipülasyon. Tatlı küçük manipülasyonlar. Her modun, her ruh halinin böyle bir geçişini kolaylaştıran müzikler oluştu kendiliğinden. Evet. Yani onları duyunca böyle hani bir takım yöntemler bulduk işte Zeynep'in getirdiği. Playlistimiz vardı. Vardı. ya. Evet, vardı Mesela bayağı. Tuğba'nın uykusu geldi müziği vardı. Tuğba'yı bir toparlayalım. Böyle mesela özellikle yenen yemekler var mıydı? Hani sürekli Yemek mi? Onu konuşmayalım. Yemek mesela. Yani yaşar. Şimdi biz karavanda şöyle Zeynep'in anlayamadığı bir şey oluyordu. Biz çekiyoruz mesela bir yemek arası veriyoruz. Yemek arasından sonra bizi toplayamıyorlar. Niye toplayamadıklarını başta çok anlayabildiğini zannetmiyorum. Sonra bir kere geldi bize Beni misafir davet oldu. ettiler bir kere. Sonra yemek arasından sonra Zeynep bize böyle direktif vermeye geldi. Zeynep böyleydi. Hayır uyumadı. Çünkü biz o arada yiyorduk. Böyleyiz. Böyle bir de Gerçekten yiyorduk. Halit'le sahnemiz var işte yemişiz yine. Yediğimiz günlerden biri. Böyle yerde oturuyoruz. Böyleyiz yani ikimiz de. Ben diyorum ki Halit diyorum oturamıyorum. Hani sıkışıyorum, konuşamayacağım. Benim bir ayağım böyle durmasa durana karnıma. Yani muhtelif yemekler yiyorduk yani. Karavanda böyle kalabalık, patır kütür deli gibi. Keyif o süreçte keyifliydi yani. Ya, o süreçten önce de filme, yapıma dahil Tabii. olan şeyler. Ama buradan şunu anlıyoruz ki müzikler, yemekler, oradaki her şey motivasyonu artıracak. Tabii. Ve sizin Evet, zaman zaman kesinlikle. işinize yarayan, zaman zaman da Yaramayan. Ama biz hata yapmayı baştan kabul ettik değil mi? Evet tabii. Tamam, o Evet, yüzden- aynen. Lüks bir çalışma ortamıydı diyebiliriz. Evet aynen öyle. Yani her Evet, zaman öyleydi. sahip olmayacağımız. Yani lüksten Yani. kastımız aslında özgürlüklerin olduğu. Evet. Hani hata Hı hı. yapma özgürlüğü, bu çok önemli bir şey bence. Hata yapma özgürlüğünün olması. Evet. Olmamasını kabul etmek bir şeyin, o zaten açıklığı ve özgürlüğü getiriyor direkt. Bir de birbirimizi dinlemeye vaktimizin olması. Evet. Evet, onu da diyecektim ben de, yani evet. çünkü normalde hani herkesin fikrini dinlemeye vakit olmayacak bir şekilde çalışıyoruz. Biz hep üçümüz de birbirimizi dinledik. Yani herkesin acaba sahneyle ilgili nasıl bir fikri var? Onu hep çok konuşur Bunların olduk. hepsi tabii normale baktığımızda lüks. Bu da Gain'in verdiği bir rahatlık, dijital platformun rahatlığı. Son olarak kısacık mesela Hakan karakteriyle ilgili sevdiğiniz, sevmediğiniz, öne çıkan, Manolya ile ilgili var mı böyle söylemek istediğiniz, Hakan'a söylemek istediğiniz ya da Hakan'la ilgili söylemek istediğiniz? Hakan zaten ne yaşaması gerekiyorsa yaşıyor zaten. Ona söyleyecek bir şeyim yok benim. Manolya var mı Tuğba senin Manolya'ya? Manolya ile ilgili. Yani şöyle, Manolya bana benzeşen bir karakter değil. Sadece ünlü. Ondan sonra hani karakter yapısı olarak gerçekten ben daha
Hakan derken Halit'e atıyorum ama daha Hakan'a yakın bir karakterim. Hani düşünce yapısı, bakış açısı olarak da daha Hakan'a yakınım aslında. O yüzden biraz kendime karşı oynamış oldum. Hani Manolya beni ikna etmek durumunda oldu. O ilginç bir deneyimdi benim için. Çok ilginç bir deneyimdi, çok büyütücü bir deneyimdi aslında. Ve o iç savaşımı Zeynep çok iyi biliyor. Yani resmen Zeynep de benimle savaştı orada. Yani Zeynep'le beraber savaştık yani. Çünkü bazen gerçekten direndim oraya gitmek için. O kadar inanmıyorum ki bazı şeylere. Ama sonra yavaş yavaş oraya doğru akmaya başladı tabii. Anladığım kadarıyla herkes Manolya'ya karşı Ya da Manolya herkese karşı ya da savaştı. Manolya herkese karşı. Biraz kuşakla ilgili bence. Manolya yani bizim yetiştiğimiz, değerlerimizi oluşturduğumuz kuşakla Manolya'nın kuşağı arasında fark olduğundan bence. Ama o da güçlü bir kadın karakter ortaya çıkarmış. Ama ben o bize tarafı da çok sevdim. öğretici oldu. Evet. Manolya'ya teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Manolya'ya teşekkür ederiz. Hakan'a da. Ekin'e de teşekkür ederiz. Çok Ekin zaten, evet. Ekin atalara bu Aynen. güzel Yani her metin zaman için. iyi Evet. senaryo Aynen. İyi senaryo. en birinci, en önemli şey. Gerçekten. Çünkü kolay da bulunmuyor iyi senaryo Evet. bu arada. Aynen öyle. Evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. ederiz. İlk Sağ olun. programda beni yalnız bırakmadığınız Ay, için çok iyi çok oldu. teşekkürler. Hayırlı Ama olsun. Çok teşekkür ederim. Ama tekrar bence birlikte çalışmalısınız. Biz de istiyoruz. Acayip keyifli. istiyoruz. Hepsi önü arkası hepsi çok biz de keyifli. Çok istiyoruz. teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Çok mersi. Evet, yarın yokmuş gibinin röportajını izlediniz. Tabii ki YouTube'da bir klasik. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Tabii Aysun Öz'le başka şeylerde ne izleyeceksiniz onu da kısacık hatırlatayım. Gündeme dair pek çok konuyu burada görebilirsiniz ama siyaset yok. Sadece sanat var, felsefe var, günlük yaşam var. Aktüel olan her şeyi. Hatta şöyle ifade edebilirim. Tatlı hayatla ilgili her şeyi, kısacası bambaşka pek çok şeyi Aysun Öz'le başka şeylerde bulacaksınız. Takip edin, abone olun ve beğenin. Hep seninle yaşamak istiyorum. Aynı nefesi, aynı havayı solumak istiyorum. Aynı evde yaşlanmak istiyorum falan. O kadar yalan geliyor ki bana. Senin anlamadığın şey de bu zaten. Zamanın ruhu. Yakalayamadığın şey bu. Sky is the limit. Götüm. Gerçekler çok katı. Acıtıcı. O yüzden kimse bunlarla yüzleşmek istemiyor. Gerçek nefret mi yoksa platonik mi? Tek başına ölüp gideceksin. Kimsenin de haberi olmayacak. Böyle bir aşk yaşama şansın yüzde kaç olabilir ki? O işler hiç belli olmaz.